Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, sarı ve yeşil tonlarında. Hemen iplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz üzere hanımlar, 2 şiş ile yapmış olduğum modelim. Baştan sona 2 şiş kullandım ve patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Böyle görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Gördüğünüz üzere gayet güzel, şık, kolay bir patik oldu. Hanımlar, bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi atıyorum. Şu 6. ilmeğim 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizde şu anda örgümüzde arka yüzdeyiz. Şöyle geri döndüğümüzde diğer şişimi alıyorum, örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Hanımlar, patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar artık artırmalara başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Ve sadece artırma işlemi ön yüzde yapılıyor. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 2. ilmekten hemen sonra ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir tane ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipime şöyle parmağıma dolayıp bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Sağdan ve soldan artırmamızı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi tamamen ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimin hepsini gördüğünüz gibi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalara aynı şekilde devam edeceğiz ön yüzde. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki 2. ilmeğimi örüyorum. Bakın, kenarda 2 ilmeğimiz var. İpimi parmağıma dolayıp bir adet ilmek atıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki bakın sondan 5 şişe gitti kafam. Bakın, son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Ardından buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın, yine ön yüzde hanımlar artırmalarımızı yaptık. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Hanımlar, artırma işlemi dediğim gibi sadece ön yüzde yapılıyor. İlk 2 ilmeği ördükten sonra ve son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırma işlemini yapıyoruz. Bakın, şu artırma yaptığım ilmeğin bunu da yine ters örüyorum. Hepsi ters örülüyor. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmalara aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. İpimi parmağıma dolayıp hemen buraya bir ilmek atıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim var. İpimi parmağıma dolayıp yine bir ilmek atıyorum buraya. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde hanımlar 18 tane ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz.
ön yüzde tekrardan artırmalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırma yaptım ve modelimi kurdum. Daha küçük yapmak isteyenler 26 ilmek olana kadar artırabilirler. Benim çünkü bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu. Şişi patik olduğu için de tabii ki de şöyle göstereyim. Esneme özelliğine sahip hanımlar. Bakın, şiş örgüsü patikler esnek yapıya sahip. Örerken bunu da göz önünde bulundurun. 40-41 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da 30 ya da 32 ilmek olana kadar artırabilirler. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 28 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi modelimizi yapacağız. Bu modelimiz hanımlar 4 sıradan ibaret. Her 4 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Ben böyle 2 renk kullandım modelimde ama sizler elinizde kalmış böyle yarım metre kadar, 1 metre kadar artık ipleriniz varsa onları değerlendirmek adına rengarenk de yapabilirsiniz. Hemen başlayalım modelimize. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4. Kenardan 4 adet ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim hanımlar. Bu öndeki ilmeğimin içinden yeşil ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın, bir ilmek çıkarttım. Krem ipimi şişimden bırakmadan ipimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Bu aşamada hanımlar hemen yeşil ipimin ucunu burada krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane bir düğüm attım. İlk modelimizi yaptık. Şimdi krem ipimi alıyorum. Arada 3 tane ilmeğim var. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan yeşil ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın, bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İkinci modelimi de yaptım. Yine arada 3 ilmeğim var, düz öreceğim. 1, 2, 3. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Bir ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Arada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine devam ediyorum hanımlar. Bakın, bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum aynı şekilde. Böyle. Arada 3 ilmeğim var, düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan yine bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Toplam 6 tane modelimiz olacak hanımlar. 5'ini yaptık. Şimdi 6.'yı yapacağız. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde modelimin 2. sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ters örgü uygulaması yapacağız. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Bir diğer krem ilmeğimi de ters ördüm. Bakın, burada üçlü yeşil ilmeğim var. Bunun ilkini örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim benden tarafta, yani arka yüzde krem ipi. Tam ortadaki bu yeşil ilmeğim var hanımlar. Bakın, bir tane ortadaki yeşil ilmeğim var. Bu yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters öreceğim sadece. Bakın. Bunu sadece yeşil ipimle ters örüyorum ve hemen yanındaki yeşilimi örmeden alıyorum. Sadece ortadaki yeşil ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenarlardaki yeşilleri arka yüzde örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine aradaki 3 kremimi ters örüyorum. Bakın, bir diğer modelime geldim. İlk yeşilimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Bakın, ip geçişlerinde ipleri çok gergin tutmayalım. Patiğimiz gergin durmasın hanımlar. Ve 3. yeşil ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 tane kremimi ters örüyorum. Bakın, bir diğer modelimi yapıyorum. İlk yeşilimi örmeden aldım. Bakın, şu ortadaki yeşil ilmeğim var burada. Bu yeşil ilmeğimi şöyle, bu yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters öreceğim şu ortadakine. Ve 3. yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 3 tane kremim var. Bir diğer modeli yapıyoruz. İlk yeşilimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Ve diğer yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Arada 3 tane kremimi ters örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. İlk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum ve diğer yeşilimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada 3 tane kremimi ters ördüm. Sonuncu modelim de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyorum. Sadece ortadaki yeşil ilmeğimi ters ördüm. Diğer yeşilleri örmeden aldım. Şimdi son 4 ilmeğim kaldı. Onları da krem ile
ters örüp arka yüzde ikinci sıramı tamamlıyorum. Şimdi geldik modelimizde ön yüze ve üçüncü sıramıza. Bu sıramızda yeşil ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Yeşil ipimizi 2 sıra kullandık. Şimdi tamamen kremle devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın burada 3 tane yeşilimizin hemen sağ tarafında bir krem ilmeğimiz var. Bu ilk yeşil ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bakın bu kremimin önüne getirip bırakıyorum. Şöyle. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum yeşilimi. Diğer üçüncü yeşil ilmeğimi de solundaki krem ile birlikte aynı anda öreceğim. Yani sola doğru kesim yapmış olacağım. İlk modelimizi yaptık. Arada bir tane kremimiz var. Diğer modelde aynı şekilde yapacağım. Bu soldaki sağ taraftaki krem ile bu ilk yeşil ilmeğimi hanımlar. Yeşilimi kremin önüne getirip şöyle bırakıyorum. Sağa doğru kesim yapacağız bir şekilde. Şöyle ikisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki yeşili örmeden alıyorum. Bu üçüncü yeşili de hemen solundaki krem ile birlikte keserek örüyorum. İkinci modelimizi de böylece oluşturduk hanımlar. Şimdi arada bir tane kremim var. Tekrardan sağa doğru kesim yapacağız. Hanımlar şöyle de yapabilirsiniz. Bakın içten girerek şu şekilde de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için hemen yeşilimi alacağım. Kremimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane yeşilimi örmeden aldım ve bu yeşil ile solundaki kremi birlikte keserek örüyorum. Arada bir kremim var, düz ördüm. Ya bir diğer modelimi de aynı şekilde yapıyorum. Bakın yeşilimi kremimin üstüne getirip bıraktım. İkisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve bu bir diğer yeşil ilmeğimi de hemen solundaki krem ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane kremimiz var. Diğer iki modelim kaldı. Bunları da diğer modellerimle aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Arada bir kremimiz var. Artık son modelimizde yapacağız. Hemen ilk yeşil ilmeğimi alıyorum. Kremimin önüne getirip bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki yeşili örmeden aldım. Üçüncü yeşili de solundaki krem ile birlikte keserek örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüp ön yüzde üçüncü sıramı tamamlıyorum. Hanımlar modelimizde ön yüzde üçüncü sıramızı böylece tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Modelimizin de dördüncü ve sonuncu sırasını yapacağız. Yine ilmekleri ters örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşillerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşilleri örmeden sağ şişimi alıyorum. Kremlerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Dördüncü sırada yapacağımız işlem bu kadar. Yine krem ilmeğimi ters örüyorum. Yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi de yine krem ipimle ters örüp sıramı tamamlıyorum. Ve ilk modelimizi böylece bitirdik hanımlar. Bu şekilde. İlk modelimiz bitti. Şeklimiz bu. Şimdi hanımlar ikinci modelimize geçeceğiz birlikte. Bunun için de sarı ipimi ekleyeceğim. Bu şekilde sarı ipimi getiriyorum. Kaydırmalı bir model olduğu için sarı modellerimizi tam yeşillerin ortasına denk gelecek şekilde yapacağız hanımlar. Bu şekilde bakın tam böyle yeşillerin ortasında 3'er tane ilmeğimiz var. Buralara sarı modelimizi yapacağız. Öncelikle bu aşamada hanımlar bu tam ortada bakın iki yeşilimin ortasında 3 krem ilmeğim var. Tam ortadaki ilmeğimi sarı ile modelimi yapacağım. Birinci model biter bitmez ikinciyi başlatıyoruz. Öncelikle kenardan bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5 ve buradaki üçlü ilmeğim var. Bunun birini daha örüyorum. 6. Tam ortadaki ilmeğime bakın. Araya gelen ilmeğime 6 ilmek ördüm. Araya gelen ilmeğime sarı ipimle modelimi başlatıyorum. Yeşili nasıl yaptıysak sarıyı da aynı şekilde yapacağız. Yine bir ilmeğin içinden sarı ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Böyle. Ben yine sarı ipimin ucunu da yine kremime bağlayacağım sökülmesin diye. Devamında aralarda 3 tane kremimiz var yine. Şöyle kremimi 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Tam bu ortaya gelen ilmeğime yine model yapacağım. Sarı ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Arada yine 3 ilmeğimiz var. Tekrardan bir ilmeğin içinden sarı ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Arada 3 tane krem ilmeğimiz var. Yeniden sarı ipim ile modelimi yaptım. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yanında 3 tane ilmeğim var. Tekrardan
Buradaki ilmeğime sarı ipim ile modelimi yaptım. Bu defa sarı ile 5 tane modelimizi yaptık. Şişimizde kalan son 5 ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum hanımlar. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu aşamada yine krem ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi, üçüncü, dördüncü ve beşinci ilmeğimi ters ördüm. 3 tane sarı ilmeğim vardı. İlkini örmeden sağ şişime alıyorum. Bu ortadaki sarı ilmeğimi sarı ipim ile ters örüyorum. Bu şekilde. Ve diğer üçüncü sarımı da örmeden sağ şişime aldım. Aralardaki 3 ilmek kremimiz var. 3 kremimizi yine ters olarak örüyoruz. Tekrardan bakın 3 tane sarım var. İlkini örmeden aldım. Tam ortadaki sarı ilmeğimi sarı ipim ile ters örüyorum. Üçüncü sarımı örmeden sağ şişime alıyorum. Kremlerimi ters örüyorum. Tekrardan 3 sarı ilmeğim var. İlkini örmeden aldım. Ortadaki sarımı ters örüyorum. Üçüncü sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yine ilk sarımı örmeden alıyorum. Ortadaki sarı ilmeğimi sarı ipim ile ters örüyorum. Üçüncü sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sadece ortadaki sarı ilmeklerimizi sarı ipimiz ile ters örüyoruz. Yine ortadaki sarı ilmeğimi sarı ipim ile ters ördüm. Üçüncü sarımı örmeden aldım. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi de krem ipimle ters olarak örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Modelimizde ön yüzdeyiz. Şimdi sarı ipimiz burada beklesin. Krem ipimizle devam edeceğiz. Üçüncü sıramızda yapacağımız işlem şu. Bu sarı ilmeklerimin önündeki bir krem ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmeğimi örüyorum. Şu 3, şu 4, bu da 5. Bakın buradaki krem ilmeğim var. Bir de sarı ilmeğim var. Bu sarı ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapacağız. Krem ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum. Şöyle krem ilmekle ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. Üçüncü sarı ilmeğimi de hemen solundaki krem ilmekle birlikte keserek örüyorum. Ortada bir tane krem ilmeğimiz var. Diğer modelimizi yapacağız şimdi. Buradaki ilk sarı ilmeğimi sağındaki kremin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden alıyorum. Üçüncü sarıyı da solundaki krem ile birlikte keserek örüyorum. Ortada bir tane kremimiz var. Yine yeşil modeli nasıl yaptıysak sarıyı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Tek fark şu, kaydırmalı bir model. Böyle aralara modelimizi kurduk yeşillerin arasına. Aynı şekilde bakın sarı ilmeğimi kremin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. Üçüncü sarıyı da solundaki krem ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane kremim var. Son modelimi de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyorum. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. Üçüncü sarıyı da hemen solundaki krem ile birlikte keserek ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Modelimizde 4. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Bu sıramızda krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile ters örüyoruz. Bakın ipim benden tarafta arka yüzde. Sarıları örmeden alıyoruz. Kremleri ters örüyoruz. Sarıları örmeden alıyoruz. Kremleri ters örüyoruz. Sarıları örmeden alıyoruz. Kremler ters, sarılar örmeden alınıyor. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk 2 modelimizi tamamladık. Modelimiz gerçekten çok şık, çok güzel. Şimdi yeşil ipimle yine 3. modele başlayacağım. Dediğim gibi siz rengarenk yapacaksanız bu ipleri her defasında kesmeniz gerekiyor ve yeni renklerinizi eklemeniz gerekiyor. Şimdi yeşil modelimize başlayalım. Hanımlar yeşil modelimizi aynı hizadan yapacağız. Bakın ilk yeşil modelimizle 3.'yü aynı hizadan yapacağız. Aynı sayılarla. Yeşiller aynı hizada aynı sayılarla yapılıyor. Sarılar da bakın aynı hizada aynı sayılarla yapılıyor. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını sizlere yine göstereyim. Yeşil modelimize başlarken hanımlar ilkinde kenar ilmeğimizle birlikte toplam 4 ilmek düz örmüştük. Bakın 4 ilmeğimi ördüm. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Yine bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Şöyle bir ilmeğin içine bakın alttan kontrollü bir şekilde yukarı doğru getirelim. Yeşil ipimizi gergin tutmayalım. Bakın bir ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarttık. Sonrasında yine aynı şekilde 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Bakın hanımlar sarıların tam ortasına denk geliyor yeşillerimiz. Yeniden yeşil ipimizle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Araya 3 tane krem örüyoruz. Yine yeşil ipimiz ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz. Araya 3 tane
krem örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bakın bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. 3 ilmek krem örüyorum. Yeşil modelimizden 6 tane, sarı modelimizden 5 tane yapıyoruz hanımlar. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. 3 tane kremimi düz örüyorum. Ve 6. modelimi yapacağım. Yeşil ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlk modelimizi nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde kurduk hanımlar. Aynı hizada. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi öreceğiz. 2. sırayı yapacağız. Ön yüzde 3. ve arka yüzde 4. sıramızı yapacağız. Sonra sarıya geçeceğiz. Sarı ipimizi alıp yine bu 2. sırada yaptığımız işlemin aynısını bu 4. modelimizde de tekrar edeceğiz. Bu şekilde devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Siz bu aşamada hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Bakın şöyle ki patiğin ayağınızın burnundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Bilek bölümüne kadar artık ne kadar örmek istiyorsanız daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da. Bu şekilde ölçüm alarak yapın hanımlar. Ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ne büyük ne küçük olur. Hatta ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben 7 tane model yaptım. Benim ölçülerime göre tam denk geldi. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümündeki modelimizi tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 7 tane modelimi yaptım. Hanımlar şimdi bilek ayrımını yapacağız. Fakat öncesinde ilmeklerimizin tamamını krem ipimizle ön yüzde düz olarak öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Model gerçekten çok hoşuma gitti hanımlar. Bu şekilde isterseniz şayet 5 şiş olarak da yapabilirim sizin için. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüze döndüğümüz anda da bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Şimdi bilek ayrımı yapacağız hanımlar. Şişimizde toplamda 28 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeği ikiye böldüğümüz anda yanlara 14'er tane ilmek düşüyor. Yani patiğimizin bu kenarına ve bu kenarına 14'er ilmek ayıracağız. Öncelikle hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şu öndeki iki ilmeği alacağım hanımlar. Bakın yer değiştirerek öreceğim. Bu şekilde. Öndeki iki ilmeği yer değiştirerek ördüm. Bilek bölümünde hanımlar bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve ortada bu kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi 14 ilmek ayırdım hanımlar. Şimdi diğer tarafa bakalım. 4, 8, 12, 14 ilmek de burada kaldı. Öncelikle hanımlar patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Sol taraftaki şişimizdeki bu 14 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz şişinizde bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bir tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Şöyle baktığımız anda ben bu patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bu bilek bölümünde 7 tane haroşam olduğu için kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde yapılıyor hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada yine ilmeklerimi ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bu haroşa olan 7 ilmeğimi de ben haroşamı düz ördüğüm için yine düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde bu haroşalı olan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim şimdi de. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Kenar ilmeğimle birlikte bakın ikinci ilmeğim oldu. Düz ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Kenara 7'şer ilmek haroşa düşüyor bu şekilde. Şöyle baktığımızda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu kenar bölümüne buraya hanımlar 14 sıra 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hemen makineler üzerinde göstereyim. Patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın hanımlar. Bakın şöyle burundan itibaren tutacaksınız. Biraz şöyle esneterek gevşeterek ölçün şöyle hanımlar. Ölçü alırken buna dikkat edelim. Bu şekilde patiğinizin arka bölümünde yine ölçü alırken de esneterek almanız gerekiyor. Çünkü şiş örgüsü esnek özelliğe sahiptir. Tığ işi ya da turnus işi gibi olmaz. Bu şekilde hanımlar şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Dediğim gibi ben 14 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm ve geldim. 14 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada ipimi hanımlar haroşalı tarafta değildi, bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi topuk kesiminde bu ilmekler bize lazım olacak, fakat öncesinde ilmeklerimi şöyle şişimden alacağım. Tığ yardımıyla bu ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Hani yedek şişiniz varsa ilmekler şişte de bekleyebilir. Benim yedek şişim var ama ben böyle bir yönteme başvuruyorum. Patiğimin tabanını yaparken bu şişler beni rahatsız etmesin diye, rahat öreyim tabanımı diye. Böyle bakın tığ yardımıyla ilmeklerimin içinden şöyle ip geçiriyorum. Bu ilmeklerimizi yeniden topuk yapımında kullanacağız hanımlar. Şöyle bu ipimin ucunda bağlayayım ki sonradan açılıp sökülmesin diye. Ardından hemen şu ipimi de ucunda minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Sağ kenara bitirdik. Şimdi sol kenara başlayacağız. İpimi bu defa tam bilek ayrımı yaptığım bölümden itibaren buradan ekleyerek sağ kenarıma başlayacağım. Yine bu ilk kenarda hanımlar bilek bölümünde 7 ilmek haroşamız var. Haroşalarımıza devam edeceğiz. Hemen 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu kendine bağlıyorum. Şu 3. ilmeğim haroşa olarak. Şu 4. haroşa ilmeğim ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum hanımlar şöyle. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Ve 7. 7 tane haroşamı düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için yine düz olarak örüyorum hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Kenardaki ilk 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters olacak. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Şöyle baktığımızda da burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenarımıza hanımlar toplam 14 diş haroşa örmüştüm. Sol kenarı da aynı şekilde 14 diş haroşamı öreceğim. Yani sağ kenarla sol kenar birbirine eşit olmalı. Sizler de yine sağ kenarı kaç sıra yaptıysanız sol kenarı da aynı şekilde yapın. Gelin hanımlar, ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım, geldim. Bu aşamada yine ipimi haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Şimdi yine ilmeklerimi şöyle boşalacağım. Bu ilmeklerimin içinden de sağ tarafta olduğu gibi tığ yardımı ile ip geçireceğim. Burada maksat hanımlar ilmekler kaçmasın diye. Bunun için aparatlar falan da var ama bende aparat olmadığı için böyle yapıyorum. Hemen bir tane şöyle ip geçiriyorum. Yine bu ipimin ucunda şöyle bağlayayım ki sonradan açılıp da ilmekler boşa çıkmasın, sökülmesin diye. Ve krem ipimin ucunda yine minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü hanımlar böylece tamamladık. Üstümüz böyle. Bakın görüntü itibariyle patiğimizin üst bölümü bu. Şimdi burundan itibaren başlayarak hanımlar patiğimizin taban kısmını öreceğiz. Bunun için de öncelikle şu başlangıç ipimizin ucuna şöyle bir tane krem ipimi bağlıyorum. Buraya böyle sıkı bir düğüm atıyorum. Hanımlar, patiğimize burundan 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkaracağım. Burundan itibaren patiğimizin tabanını yapacağız. İlk ilmeklerim hanımlar, kenarlarımız böyle biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla çıkarıyorum. Şöyle. Bu ilmeğimi şişime taktım. Yeniden
Başlangıç yerlerimiz buralar biraz sıkı. Şöyle tığım ile girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, şu şöyle 7. ilmeğimiz, 8, 9, 10, 11 ve son kenar ilmek yerine de yine buraya giriyorum. 12. ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, arka yüzdeyiz. Patiğimizin taban bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Öncelikle hanımlar şu kenar ilmeğimi alıyorum, örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada artık patiğimizin taban bölümü üst bölümüne eklenecek, hem de ilmek sayılarımız artacak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bakın, kenar ilmek yerlerimiz var hanımlar, buralarda sırasıyla bakın. İlk kenar ilmek yerim burada. Gördüğünüz gibi V şeklinde sıralanıyor, yerleri belli. Bu ilk kenar ilmek yerime bakın, hemen şuraya. İlmeğin iki kanadına birden girerek şişimle buradan şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Şuradan şöyle. Şişimde 12 adet ilmeğim vardı hanımlar. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Hanımlar, bu aşamada ön yüzde kenarlardan, yani yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartıyoruz. İlk ilmeğimizi bu sağdan, ikinci ilmeğimizi de sol taraftan çıkartıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de hanımlar sol taraftan sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkaracağım. Bakın hemen şuraya. Yerimiz belli zaten, şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimizde şu anda 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, yine ön yüzdeyiz. Sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi tamamen düz olarak öreceğim. Bir ilmek de buraya çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve şimdi sol kenardan ilmek çıkaracağım. Sıradaki kenar ilmek yerine böyle giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum buradan. Şöyle. Şişimizde şu anda 16 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem yok. İlmekleri sadece ters olarak öreceğiz. Ön yüzde de önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Devam ediyoruz yine. Hemen sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın, yeri belli burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan bir tane ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 17 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Şişimizde böylece 18 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar 5 şiş patik burnundan, patik burnumuzdan hiçbir farkı olmuyor. Şimdi 18 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme hanımlar şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü ben patiğimin bu üst bölümünü 28 ilmek olarak yapmıştım. Tabanı da yine 28 ilmek olarak yapılacak. Eşit olmalı çünkü üst ile taban bölümü. Şimdi şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu burun bölümünü yapalım gelelim. Ardından da patiğimizin 28 ilmek olarak tabana nasıl yapılır sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, şişimde 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Şimdi 27. ilmeğimizi sağ taraftan, bu 28. ve sonuncu ilmeğimiz bu sol taraftan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, arka yüzdeyiz. Artık patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak yapılacak. İlmek artması olmayacak. Yine bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örmeye devam ediyoruz.
şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters ördüm. Bu aşamada artık son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Bu şekilde. Şişimde 27 ilmeğim kaldı böylece. Şimdi geri dönüyorum ön yüzde. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın burası, yerleri belli. İlmeğin 2 kanadına birden girip 1 adet ilmek çıkartıyorum. Tekrardan çıkarttığım ilmekle birlikte 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimi bu defa düz olarak örüyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak ördük. Son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimizi tersten kesim yaptık ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttık. Şimdi de ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın yine burada da son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için burada son 2 ilmeğimi bu defa düzden kesim yapıyorum. Şişinde 27 ilmeğim kaldı ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oluyor. Yeniden arka yüzdeyiz. Tekrardan kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimi tersten keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağım. Patiğimizin tabanı bu şekilde 28 ilmek üzerinden örülecek. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa tersten kesim yapıyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzde hemen sıradaki kenar ilmek yerimiz. Bakın burası. Buraya giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi de ön yüzde olduğumuz için hanımlar yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere hanımlar 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı böyle örülecek. Şimdi hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın ipimiz burada, kestiğimiz ipimizin yanında son kenar ilmek yerlerimize buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Hanımlar aynı kenar ilmek yerinden 2 kere ilmek çıkartmayacağız ya da bir tane kenar ilmek yerine atlayıp diğerinden ilmek çıkartmayacağız. Çünkü o şekilde yaparsak patiğimizin tabanı düzgün bir şekilde örülmez, yamuk yumuk olur, patik düzgün olmaz. Şimdi hep birlikte hanımlar son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim, gelelim, sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde. İlk ilmeğimizi bu sağdan çıkartmıştık. İkinci ve sonuncu ilmeğimizi sol taraftan çıkarttım. Şimdi bu sol tarafta sarı ipime takılı olan ilmeklerimi şişime alacağım. Topuk yapımında ilmeklerimizi kullanacağımızı söylemiştim. Şimdi topuk bölümüne geldik. İlmeklerimizi şişime tekrar aktarıyorum. Sırasıyla. İpi çekip böyle aktarabilirdim fakat ilmek kaçmasın diye böyle garantiye aldım. Şimdi buradaki 14 ilmeğimizi de öreceğiz. Öncesinde hemen şuradaki ipimin ucunu da kendisine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye düğüm atmayı unutmuyoruz hanımlar. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Ön yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hemen ipimin ucunu da örerken gizleyerek götürüyorum. Sonradan bu ip gizleme işleri el oyaladığı için benim biraz sinirimi bozuyor. Böyle örerken gizliyorum. Daha rahat oluyor. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için yine düz örüyorum. Haroşalarımıza yine bu aşamada devam ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenardaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi yine düz öreceğim. Şu 4. haroşam 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için hanımlar gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Hepsini sırasıyla öreceğim. Sonra diğer taraftaki ipe takılı 14 ilmeğimiz vardı. Onları da şişime aktaracağım ve onları da öreceğim. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak.
Hanımlar bu orta kısımda tabanımızda 28 ilmeğimiz vardı. Bu kenarlarda ipe takılı olan ilmeklerimiz de 14'er taneydi. Toplam hesaplayınca 56 ilmeğimiz olacak işimizde. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu pembe ipime takılı ipimi de, pembe ipe takılı ilmeklerimi de şişime aktaracağım. Sırasıyla bakın şu ilmeklerimi şişime tek tek geçireceğim. Sonra bu ilmeklerimi de öreceğim. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Şöyle pembe ipimi de artık çekiyorum buradan. Yine hemen ipimin ucunu şuradan kendisine bağlıyorum. 2 düğüm atıyorum buraya. Yine ilmeklerim arka yüzde olduğum için ters örmeye devam ediyorum. Kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. 7 ilmeğim haroşa. Bunları düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar bu aşamada bakın böyle ön yüzdeyiz. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk kesimi de bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. Sayalım. Şu 4 ilmeğim 8, 12, 16, 20, 24. Hemen yeri belli olsun diye aradan şöyle bir ip geçireyim ki ayırdığımız yer belli olsun. Şöyle 24 ilmek ayırdım. Hanımlar şimdi topuğumuzda yine kenardaki 7 ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arka bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi örüyorum hanımlar. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği kestim. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Bu ortada kalan ilmeklerimizi saydığımız anda burada da topuğumuz için 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık. Kesimden sonra geri döneceğiz. Kesimden sonra geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece hanımlar son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşa düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bu arada ipim de dolaşmış. Neyse. Videoyu kesmeden açayım. Böyle zamanlarda genelde videoyu kesiyorum. İpimi açıp öyle devam ediyorum. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine bir önceki sırada olduğu gibi ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken bakın şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda hanımlar burada bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Tekrar ön yüzde ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaret koyduğumuz yere kadar olan burada kalan 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu buradaki işaretli yere kadar son 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar bakın bu işaretli yere kadar ilmeklerimi kestim geldim. Böylece patiğimizin topuğu bu şekilde oluştu. Artık bu ipimi de şöyle çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ içinde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı alıyorum. Elinizdeki herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk kesim yöntemini bu patiğimde de yine aynı şekilde kullandım. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine buradaki ilmeklerimi alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ardından buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce hanımlar ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. Bütün iplerimiz hanımlar böyle patiğimizin içinde gizleyelim ipuçlarını. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Hemen bakalım topuğumuza. İşte topuğumuz bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi görüntü itibariyle şeklimiz bu. 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimize bir de ayağımızda bakalım. Çok hoş, güzel bir model oldu. Baştan sona gördüğünüz üzere 2 şiş ile yaptık. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Evet. Patiğimizi şöyle bakın manken ayağıma da güzelce giydirdim. Görüntü itibariyle birlikte ördüğümüz patiğimiz bu. Topuğumuz, kenarları. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.